Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Bootslap marka araç kamerasının tanıtımını yapacağız. Bu Bootslap'le bir işbirliğidir. Evet, bu araçta böyle bir kameraya ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacımızı da Bootstrap sayesinde gidermiş olacağız. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Bootslap G980H modeli bu. Bu modelin en belirgin özelliklerinden biri ön ve arka kamerasından ziyade sağ ve sol böyle iki tane kamerasının olması. Bunları hem içeri hem de yan tarafa döndürebiliyorsunuz. Benim bu kamerada en çok merak ettiğim özelliği bu aslında. Şu yan kameralar, çıkarılıp takılabilen kameralar. Bakalım aracın içini görüntülediğinde nasıl bir görüntü oluyor, ses kalitesi nasıl oluyor onu merak ediyorum. Evet. Bu kameralar aynı zamanda güvenlik amaçlı da kullanılabilir. Eğer ticari bir sürüş yapıyorsanız servis aracı, taksi veya Martı Tak, Uber gibi ticari amaçla kullanıyorsanız içerideki yolcuları görüntüleyebiliyorsunuz veya sağ sol aynalar tarafındaki camları görüntüleyebiliyorsunuz. Bu da size oralardan yanaşılan bir kazada veya herhangi bir şeyde yardımcı oluyor. O yüzden güzel bir özellik. Çünkü normal araç kameralarında maksimum ön ve arka oluyor. O yüzden sağ sol araç içinde görüntüleyen bir özelliği olması güzel. Aynen. Ekstra bir artı katıyor buna. Pek çok özelliği var. Uygulaması, kullanımı vesaire. Biz şimdi kurulumuna geçeceğiz. Hem kurulum sırasında da bahsedeceğim. Daha sonra da uygulamasının kullanımından bahsedeceğim size. Suzuki Jimny aracımıza monte edeceğiz. Bu araçta zaten öyle bir ihtiyacımız vardı. Araç kameramız yoktu. Almayı da düşünüyorduk. Bu işbirliği de tam üzerine denk geldi. Şimdi bunun montajını yapalım, testlerini yapalım, birlikte inceleyelim. Hadi bakalım. Önce bir kutu açılışını yapalım. Diyeyim. Açalım bakalım. Evet, şöyle bir kamerası var. Şuralarda USB girişi var. Hem sağında hem solunda. Buralara iki kamera takılıyor. Şuradan cama yapıştırılıyor. Burayı da böyle oynatabiliyorsunuz. Eğer yamuk yapıştırdınız diyelim veya istediğiniz açıyı sağlayamadınız. Bu merceği oynatarak istediğiniz açıya getirebiliyorsunuz. Şuralarda kablo bağlantı girişi var ve diğer arka kameranın bağlantı girişi var. Bu kutuda da yan kameraları var. Gördüğünüz gibi. Bu yan kameralar bu şekilde şu girişlere takıyorsunuz. Ve diğerini de buraya hemen tutuyor zaten mıknatıslı. Bu şekilde çevirebiliyorsunuz veya böyle tamamen bu tarafa. Aynı şekilde bunu da böyle ve böyle çevirebiliyorsunuz. Hem ön kamerası hem yan kameraları. Bir de arka kamerayı taktığınızda toplamda 4 tane kameranız olmuş oluyor. 128 GB hafıza geliyor. SD kart geliyor, micro SD kart yanında. Bu da güzel bir özellik. Çünkü kart gelmediğinde ekstra bunu satın almanız gerekiyor. O da ekstra bir maliyet. Bu kart da içinde. İkinci kutumuzda da arka kamera var. Kablosu oldukça uzun. Arka tarafa kadar bunu döşeyeceğiz. Onu da göstereceğim. Son olarak da güç kablosu çakmaklıktan güç alıyor. Bunu da kameraya bağlıyoruz. Ekstra da USB girişi var. Çakmaklıktan yine USB şarjı kullanıldığı için onu da düşünmüşler. Şöyle de bir montaj aparatı var. Şu şekilde arabaya zarar vermeden kenarları açmanızı sağlıyor. Bununla montajı yapacağız. Ayrıca park kiti de var. Onu satın alabiliyorsunuz. Linke bırakacağım açıklamalarda. Park kiti de şu işe yarıyor. Arabayı park ettiğinizde arabayı kapatıyorsunuz ama arabanın aküsünden yine çalıştırmaya devam ediyor. Ama bu çalıştırma sırasında aküyü tamamen bitirmiyor veya sürekli kullanmıyor. Çünkü orada bir sensörü var. Hareket algıladığında veya bir titreşim algıladığında arabaya yönelik o zaman çalışmaya başlıyor. O bittiğinde durduruyor kendisini. Dolayısıyla akünüzü bitirmiyor. O yüzden o da güzel bir özellik. Şimdi bu şekilde elimizdeki bu malzemelerle montaja geçiyoruz. Arabaya montajını yapalım bakalım. İçinden böyle bir bez ve böyle yapıştırmak için bir kağıt, şeffaf bir şey çıkıyor. Önce şurayı bir silelim. Buranın altına yapıştıracağım. Burayı bir temizleyelim. Şuradaki kabarcıkları almamız gerekiyor ki tam yapışsın. Hemen hemen hepsini aldık. Kalan kısmını da şeyle alırız. Montaj aparatıyla alırız. Önce hafıza kartımızı takalım. Şöyle biraz bastırdığımızda aldı, çıt etti. Burada kılavuz çizgileri var. Şu kılavuz çizgilerine burayı denk getireceğiz. Yapışkan kısmını açıyoruz. Şöyle yapıştıralım.
Bu bayağı güçlü bir yapıştırıcı zaten. Bir süre sonra tamamen yapışacaktır. Bu çakmaklık güç kablosu. Şimdi bunu o aparatla buralardan yürütüp çakmaklık girişimize kadar indireceğiz. Daha sonra diğer arka kamera montajını yapacağız. Montajın büyük kısmını tamamladık. Şimdi bunu tekrar geri takacağız söktüğümüz gibi. Evet. Şurada ufak tefek çıkanlar oldu. Onları yerine takacağım. Ben burayı denk getirdim. Şurayı da artık böyle yine sıcak silikonla şuraya tutturacağız. Küçük bir kablo görüntüsü olacak ama olsun, en azından kapının içinden dolaştırdık, getirdik. Kapının kapanıp açılmasına bir mani olmayacak. Evet, çünkü öbür türlü biz burada bir kablo sallandıracaktık ki kapı böyle açılınca kablo da Evet. görünecekti. Yani olabildiği kadar maksimumunu yaptık. Evet, şimdi test sürüşünü yapalım. Daha sonra uygulamanın kullanılmasına bakalım. Kameranın diğer özelliklerini inceleyelim birlikte. Montajımızı tamamladık. Şu kabloları da buraya böyle güzelce sabitleyeceğim. Sarkıyor ama bunlar da çok görünmeyecek. Şimdi artık en güzel, zevkli zamanlarına geçtik. Yapışkanları Evet. sökelim. Şimdi kamerayı şöyle çevirelim. Evet. Bir tane daha var. Aa. Merceğinde de 2 tane koymuşlar. Çok güzel. Şöyle. Evet. Bir de burada var. Evet. Ön görüntümüz geldi hemen. Şu da arka. Evet. Aa, çok iyi. Nasıl oldu? Şurada 3'e böldü ekranı. Sağda ön kamera var ama Şurada. şöyle arkaya tıklarsak arkayı birinci kamera yapıyor. Ondan sonra bu sağ tarafı birinci kamera yapıyor. Beni görüyor. Aynen Hanife'yi. Ya da Öyle. evet, genel olarak da alabilir, doğru. Yok, şöyle mesela yan aynayı aldırırsak eğer yanları çekelim biz Evet. şimdilik. Ama güvenlik amaçlı kullananlar da Evet. yolcuyu da alabilir. Ama şöyle yan çevirdiğinizde yandan gelen herhangi bir şey olursa onu görebiliyorsunuz. Böyle içeri çevirdiğinizde de içeriği görebiliyorsunuz. Yani böyle mesela içerisi için şunu kullanabiliriz. Yan tarafa böyle arabanın yanından gelenleri görmek için kullanabiliriz. Bunu sol tarafımızı Evet. çeksin. Diğeri de arka tarafımızı çeksin bakalım. Kameranın montajını kolaylıkla tamamladık. Yanında gelen aparatla çok rahat bir şekilde yapabildik. Siz de yapabilirsiniz herhangi bir arabanıza. Marka model fark etmeksizin. Şimdi kameranın özelliklerinden bahsedelim biraz size. Ön kamera yan kameralarla birlikte kullanıldığında 3K kayıt yapıyor. Yan kameralardan bir tanesini söktüğünüzde 4K kayıt yapıyor. Ayrıca kamera ses kaydı da yapabiliyor. Ancak siz isterseniz bu özelliği kapatabiliyorsunuz, devre dışı bırakabiliyorsunuz. Hava sıcaklıklarına göre de dayanıklı bir kamera. İçinde bir batarya olmadığı için hani çok sıcakta bataryalı olanlarda patlama gibi sorunlar olabiliyor, yanma gibi sorunlar olabiliyor. Bunun içinde batarya yok. Bunu çakmaklığa takıyorsunuz. Çakmaklıktan alıyor gücünü. Eksi 20 derece ile artı 70 dereceye kadar dayanabiliyor. Kamerada veri aktarırken telefonunuza 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarını destekliyor. 5 GHz'i desteklemesinin avantajı ne? 5 GHz'de çok daha yüksek kaliteli ve büyük boyutlu görüntüleri telefonunuza hızlıca aktarabiliyorsunuz. Hani bir kaza oldu, anında görüntüleri aktarmanız, paylaşmanız gerekti. 2.4 ile paylaştığınızda işte yarım saat sürecek bir aktarım 5 GHz'de 2 dakikada, 3 dakikada tamamlayabiliyorsunuz. Senin dikkatini çeken özelliklerden neler var? Benim dikkatimi çeken özellikleri ise birincisi GPS özelliği olması, ikincisi sesli komut alıyor olması. Onu Evet. çok merak ediyorum. Sesli komutla yönlendirebiliyorsunuz. İşte ama İngilizce start recording gibi komutlar verdiğinizde kayda başlıyor. Eğer kayıtta değilse, ama zaten onu ayarlıyorsunuz. Çakmaklığa taktığınız anda kayda başlamış oluyor. GPS özelliği de güzel bir özellik. Gün içinde gittiğiniz yerlere bakmak istiyorsunuz. Mesela ben iş için bir yerlere gidiyorum. Onunla ilgili notlar alıyorum ama bir önceki gün nereye gittiğimi hatırlamıyorum veya 2 önceki gün nereye gittiğimi hatırlamıyorum.
Hanife'ye soruyordum. Hanife ya ben 2 gün önce nereye gitmiştim diye. O dedektif gibi araştırıp buluyordu. Artık akıllı GPS'imiz Aynen. var, oradan öğrenebiliriz. Buradan mesela bakabileceğim artık nereye gitmiştim, şuraya gitmiştim. Dün 2 gün önce buraya gitmiştim. Uygulamadan girip bakacağız. Onu size uygulamadan göstereceğim. Kutunun üzerindeki kare koddan uygulamasını indirebiliyoruz. Bizi uygulama marketine yönlendirecek. Ve Bootstrap uygulamasını indiriyoruz. Uygulamayı indirdik. Kaydoluyoruz hemen. Kayıt olduktan sonra böyle bir ekran geliyor. Hem uygulamanın hem cihazın Türkçe dil desteği var. Bu ikisi de güzel. Sadece İngilizce değil. Cihazın üzerinde şuradaki seri numarasını okuttuğunuzda bağlanıyor. Şimdi Bluetooth cihaz olarak görüp bağlanacak. Bluetooth cihazı bağlandı. Evet, burada uygulamada pek çok seçenek var. Yeni versiyon indirmiş. Hemen indirelim. Uygulama arayüzü bu şekilde. Kullanıcı dostu bir arayüzü var. Hem Türkçe olması büyük avantaj. Canlı butonu var. Canlı butonu kısmında o anda kamerada ne görüyorsa onu izleyebiliyoruz. Tekrara bastığımızda daha önce kaydettiği görüntüleri görüyoruz. İndirilenlere bastığımızda daha önce indirdiğimiz görüntüleri seçebiliyoruz. Yörünge kısmı dediği nerelere gittik, ne yaptık haritalar üzerinde görmemizi sağlıyor. Akıllı kırpma seçeceğimiz videolardan bir klip oluşturmamızı sağlıyor. 2 tane videoyu seçiyoruz. Seçimi tamamlıyoruz. Buradan önemli anlarını kırpmamızı sağlıyor. Park izleme ise eğer park modu için hardware kit aldıysak park izlemeyi aktif ediyoruz. Acil durum videosu. Acil durumda kaydettiği videolara hemen ulaşmamız için. Akıllı sesler kısmı var. Akıllı seslerde şu komutları veriyor biliyoruz. Video start, lock video, take photo, show front kamera, show rear kamera, arka kamerayı göster, ön kamerayı göster gibi seçenekler var. Ama Türkçe seçenekleri yok. Tek dezavantaj onu söyleyebilirim. Ayarlar kısmına girelim. Ayarlar kısmında ise gördüğünüz gibi çözünürlüğü görebiliyoruz. Ses kaydı, dahili video hızı, video logosu, GPS koordinatları, araç içi kayıt, hoparlör sesi, açılış sesi, zaman formatını ayarlayabiliyoruz. Gün, ay, yıl seçiyorum ben genelde. Türkiye'de öyle olduğu için. Burada pek çok seçebileceğiniz seçenekler var. Bu şekilde özelleştirebilirsiniz kullanımınıza göre. Dil seçeneği Türkçe olması dediğim gibi çok büyük avantaj. Hafıza kartını biçimlendirme, fabrika ayarları ve bütün ayarlara bu ayarlar menüsünden ulaşıyorsunuz. Onun haricinde zaten ana ekranda çok fazla buton yok. Bu şekilde uygulamayı kullanabilirsiniz. Şimdi sürüş sırasında kameranın performansını görelim. Bu gündüz ve güneşli havada önümüzdeki aracın plakası ve sağımızdaki aracın plakası rahatlıkla okunabiliyor. Yine burada da aynı şekilde karşıdan gelen araçlar olsun önümüzdeki aracın plakasını okuyabiliyoruz. Mesafe çok uzaklaşırsa zaten göz mesafesini geçtiğinde hani gözle de okuyamıyoruz ama yaklaştığımızda veya bize araç zaten çarpabilmesi için belirli bir mesafede yaklaşması lazım. O zaman okunabiliyor. Neyse vazgeçtim. Her yola devam edecek. Daha biz nereye gidelim kardeş? Değdin. Ne yaptın ablacığım ya? İyice itiyor. Geri aldı bir de. Burada da kamerayı taktık ve şans eseri arkadan bir kaza oldu. Küçük bir şey. Bize değdirdi arkadan gelen Olmuş mu baktın mı? şoför. Bu da akşam sürüşü arka kameranın. Arka kamera akşam performansı biraz düşük. Gündüz daha iyi. Ön kameraya yakın 2K. Bu da yine arka kameranın tünelde bir görüntüsü. Yine okunabiliyor. Ses kalitesi de şu anda kameranın kendi mikrofonu. Kameranın üzerinden kayıt yapıyor şu anda. Herhangi bir ekipman kullanmıyorum. Ses kaydı da aslında bir yerde bir güvenlik açığı. Neden diyeceksiniz? Arabanızda mesela pek çok şey konuşuyorsunuz seyahat sırasında, işle ilgili olsun. Hani bir telefon geldiyse işle ilgili, özel hayatınızla ilgili veya siyaset olabilir, başka bir şey olabilir. Arabada pek çok şey konuşuyorsunuz ve bu SD kart'a kaydediliyor. Arabanızı servise veriyorsunuz veya valeye veriyorsunuz veya başka birine veriyorsunuz. Emanet olabilir. Bütün konuştuğunuz konular o SD kartın içinde, o SD kart birisi tarafından kopyalanıp o konuşmalarınız ifşa edilebilir. Böyle bir risk var. Aslında bir güvenlik açığı.
Ama bir bakıma da ses kaydı gerekli. Bazı konularda eğer yolcunuz varsa veya başka bir şey, ama bence özel kendi kullandığınız aracınızsa bu, ses kaydını ya kapatacaksınız ya da servislere verirken arabayı, genelde özel servise verdiğinizde kameranın kablosunu söküyorlar ilk iş servis teknisyeni. Siz de arabayı verirken kameradan SD kartı çıkartacaksınız. Zaten o sırada kayıt yapmıyor çünkü servis görüntülerinin çekilmesini istemiyorlar. Bence onu da yapmak lazım veya hiç ses kaydını kapatmalısınız. Hiç ses kaydetmeyecek, sadece görüntü kaydedecek. Sonuçta bir kaza olduğunda da o görüntüyü görmeniz yeterli oluyor. Ses en fazla bir efekt katıyor, yani o anda hani bir çığlık atıldıysa o veya çarpmanın şiddetini anlayabiliyorsunuz. Bunu da göz ardı etmeyin derim. Biz videoyu burada bitiriyoruz. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Cihaz hakkında sizinle paylaşacaklarımız bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.